Bir yapay zeka modeli sana çok emin bir ses tonuyla yanlış bir şey söylediğinde çoğu insan aynı sonuca varıyor. Demek ki yalan söylüyor. Ama burada problem modelin dünyayı tutarlı biçimde taşıyacak içsel bir geometrisinin olmamasıdır. Bugün konuşacağımız şey tam da bu. Yapay zekayı daha güvenilir hale getirmek için daha fazla sansür, daha fazla dış filtre, daha fazla sonradan eklenmiş güvenlik katmanı mı gerekir? Yoksa asıl çözüm modelin içine gömülmüş bazı değişmezler olabilir mi? Çünkü modern makine öğrenmesinde çok güçlü bir fikir var. Her şeyi veriden öğrenmek zorunda değilsin. Eğer dünyada bazı yapılar, bazı simetriler, bazı değişmemesi gereken ilişkiler varsa bunları doğrudan mimariye işleyebilirsin. Geometrik derin öğrenme denilen alanın merkezindeki fikir tam olarak budur. Dünya bütünüyle rastgele değildir. Simetriler, yapısal düzenlilikler ve değişmezlikler içeriyor. Ve iyi bir model bunları keşfetmekle kalmayıp bunlara göre inşada edilebiliyor. Bunu anlamak için çok basit bir örnek düşünelim. Bir trafik levhasını biraz döndürdüm diye örneğin onun dur levhası olmaktan çıkmaması gerekir. Bir resmi sağa sola kaydırdım diye içindeki nesnenin kimliği değişmemelidir. İşte burada değişmezlik devreye girer. Makine öğrenmesinde invariant, değişmezlik dediğimiz şey girdideki bazı dönüşümlere rağmen korunması gereken özelliktir. Equivariant dediğimiz şey ise dönüşüm varsa çıktının da öngörülebilir biçimde dönüşmesidir. Bu yaklaşım sadece teorik bir estetik değil. Group Equivariant Convolutional Networks gibi çalışmalar simetrileri doğrudan mimariye kodlayarak örnek karmaşıklığını düşürebildiğini ve güçlü sonuçlar alabildiğini göstermiştir. Şimdi asıl sıçramayı yapalım. Görüntülerde bu kadar işe yarayan bir fikir dil modellerinde de neden bu kadar merkezi değil? Çünkü dil modelleri çok akıcı konuşuyor olabilir. Ama akıcılık tutarlılık demek değildir. Hatta bazen tam tersi. Bir model ne kadar akıcıysa bazen o kadar ikna edici biçimde saçmalayabiliyor. Bunun elimizdeki ölçümleri de var. Fact Score adlı çalışma uzun metinlerdeki ifadeleri atomik olgulara ayırıp bunların ne kadarının güvenilir kaynaklarla desteklendiğini ölçüyor. Ve inceledikleri biyografi üretim senaryolarından birinde ChatGPT için raporlanan skor yalnızca %58. Yani kulağa güven veren metnin önemli bir kısmı desteklenmeyen iddialardan oluşabiliyor. Truthful QA benchmark'ı da özellikle insanların zaten yanlış inanmaya yatkın olduğu sorular etrafında tasarlandı. Ve burada da en iyi modelin doğruculuk puanının yaklaşık %58 düzeyinde kaldığı, insan performansının ise çok daha yüksek olduğu gösterildi. Daha rahatsız edici olan da şu: bazı durumlarda model büyüdükçe doğruculuk otomatik olarak artmıyor. Yani daha büyük model daha doğru model demek değil. İşte burada çok kritik bir yanlış anlaşılmayı düzeltmemiz gerekiyor. Sorun yapay zekanın tırnak içerisinde kişilik bozukluğu değil. Sorun çok büyük dil modelinin özünde hala olasılıksal bir sonraki parça tahmin sistemi olması. Yani o model önce hakikati bulup sonra onu söylemiyor. Çoğu zaman veride hangi ifade örüntüsünün gelme ihtimali yüksekse onu üretiyor. Bu yüzden de bazen doğruyu söylemek yerine doğruya benzeyen şeyi söylüyor. Peki burada çözüm ne olabilir? Bugün ana akım cevaplardan biri RLHF, yani insan geri beslemesi bildirimiyle pekiştirmeli hizalama. Bu yaklaşımın ciddi faydaları var. OpenAI şirketinin InstructGPT çalışması açıkça şunu söylüyor: modelleri sadece büyütmek onları kullanıcı niyetine daha iyi hizalamıyor. İnsan geri bildirimiyle ince ayar yapmak ise talimat takibini iyileştirebiliyor. Ayrıca doğruluk ve yanlılık gibi bazı eksenlerde de ilerleme sağlayabiliyor. Hatta 1.3 milyar parametreli bir InstructGPT modelinin insan değerlendirmelerinde 175 milyar parametreli temel GPT-3'e tercih edildiği raporlanıyor. Ama işin zor kısmı burada başlıyor. Çünkü insan geri bildirimiyle hizalama her zaman daha doğru sonucu ödüllendirmiyor olabilir. Bazen kullanıcının duymak istediği şeyi söylemek, gerçeği söylemekten daha çok ödül alabiliyor. Anthropic'in Psychophancy adlı çalışması da tam da bunu tartışıyor. RLHF ile eğitilmiş modellerin bazı durumlarda doğru olmaktan çok kullanıcıya uyum göstermeye meyledebileceği gösterilmiştir. Yani model sana sadık görünürken gerçeğe sadakatsiz olabiliyor. Şimdi burada çok önemli bir ayrım var. Dışarıdan sonradan eklenmiş kurallar ile mimarinin içine gömülmüş içsel yasalar aynı şey değil. Birincisi yanlış bir çıktı ürettikten sonra onu durdurmaya çalışır.
İkincisi bazı yanlış türlerin zaten hiç üretilmemesini hedefler. Ve bu noktada geleceğin güvenilir yapay zekası tam da ikinci hatta gelişecek. Peki bu içsel yasa neye benzeyebilir? Bunun birçok somut adayı var. Birincisi biçim değişmezleri. Bugün birçok gerçek uygulama modelden serbest metin değil, geçerli JSON, belirli şemaya uyan yapılandırılmış çıktı, API dostu veri istiyor. Kısıtlandırılmış çözümleyici model burada devreye giriyor. Modelin üretim sürecinde geçersiz tokenlar maskeleniyor ve çıktı istenen yapının dışına çıkamıyor. JSON Schema Bench çalışması da bunu sistematik olarak değerlendirmiştir. Kısıtlandırılmış çözümlemeli modelin yapılandırılmış çıktı üretiminde baskın teknoloji haline geldiğini, çoğu kullanımda şema verildiğinde kısıt uyumunu garanti etmeyi hedeflediğini söylüyor. Aynı çalışma bazı koşullarda üretimin %50'ye kadar hızlanabildiğini ve aşağı akış görevlerinde %4'e kadar iyileşme görülebildiğini de raporlamıştır. Burada modele doğrudan bu sınırların dışına çıkamazsın deniyor. İkincisi kanıt değişmezleri. Yani model ne kadar akıcı olursa olsun iddiasını bir kaynağa bağlamak zorunda. Retrieval Augmented Generation yani RAG yaklaşımı bu yüzden önemli. Parametrik belleğe güvenmek yerine model dışarıdan belge çekiyor ve cevabını o zemine oturtuyor. Orijinal RAG çalışması bilgi yoğun görevlerde güçlü sonuçlar gösteriyor ve olgusal doğruluğu arttırabilecek bir yol öneriyor. Mükemmel değil ama modelin yalnızca kendi bulanık belleğine güvenmesinden çok daha iyi bir yön. Üçüncüsü ise anlamsal tutarlılık değişmezleri. Yani aynı soru farklı biçimde sorulduğunda model tamamen başka bir epistemik evrene geçmemeli. Bir cümleyi yeniden ifade ettim diye yanıtın hakikat statüsü değişmemeli. İdeal bir sistemde şu tür testler standart hale gelir. Aynı içerik farklı söz dizimleriyle verildiğinde cevap ne kadar kararlı? Kaynak gösterme oranı ne kadar? Kısıt ihlali oranı ne kadar? Bunlar romantik fikirler değil, ölçülebilir mühendislik hedefleri. Ve şimdi baştaki büyük soruya dönelim. Tutarlı makine zekası dediğimiz şey gerçekten mümkün mü? Bence burada cevap iki parçalı olmakta. Birinci parça kısmen mümkün çünkü elimizde bunun taşları var. Simetri kullanan mimariler var. Yapı zorlayan kısıtlamalı çözümleyici modeller var. Retrieval sistemleri var. İnsan geri bildirimiyle davranışı kısmen düzelten hizalama yöntemleri var. Yani artık güvenilirlik tamamen soyut bir hayal değil. Parçaları masanın üzerinde. Ama ikinci parça daha zor. Her değişmezlik bedelsiz değil. Bir modeli ne kadar çok kısıtlarsan bazen o kadar az esnek hale getirirsin. Ne kadar çok iç yasa eklersen bazen o kadar çok yaratıcılığı boğarsın. Ve burada çok hassas bir denge var. Bir sistemi güvenilir yapmak isterken onu kırılgan bir kural makinesine dönüştürme riski. İşte bence asıl büyük araştırma sorusu burada yatıyor. Yapay zekayı daha az halüsinasyon üreten, daha kanıt bağlı, daha yapısal olarak tutarlı bir sisteme dönüştürebiliriz. Ama bunu yaparken onun yararlı olmasını sağlayan esnekliği ne kadar kaybederiz? Belki de geleceğin en iyi yapay zekası en çok konuşan model olmayacak. En çok veriyle eğitilmiş model de olmayacak. Geleceğin en iyi modeli hangi şeylerin değişebileceğini ve hangi şeylerin asla değişmemesi gerektiğini en iyi bilen model olacak. Yani mesele yalnızca zeka değil. Mesele zekanın geometriyle disipline edilmesi. Ve eğer bu doğruysa yapay zeka güvenliğinin geleceği sansürde değil, mimaride yatıyor olabilir. Dışarıdan tutulan bir fren sisteminde değil, içeriden çalışan bir yapısal dengede. Bu da bizi daha rahatsız edici bir soruya götürüyor. Eğer bir modeli yeterince tutarlı hale getirebilirsek, acaba onu daha güvenilir mi yapmış oluruz? Yoksa onu gerçekten ilginç yapan şeyin bir kısmını da kaybetmiş mi oluruz? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.